Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu çantanın yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Çantayı fermuarlı şekilde çalıştım. İsterseniz fermuar takmayabilirsiniz. Sadece astar kullanabilirsiniz veya astarsız da kullanabilirsiniz. Çantamız böyle, önü ve arkası bu şekilde, toplam 8 motiften oluşuyor. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı renklerle örebilirsiniz. Çantanın ölçüleri: eni 24,5-25 santim, boyu 25 santim. Çantamızın içi de bu şekilde. Tüm detayları size aktaracağım. Hadi başlayalım örmeye. Motifimizi örmeye sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Tığım 3 milim tığ. Halkanın içine tığımı geçirdim. Halkayı tutuyorum. 3 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2 ve 3. İkili trabzanlar örüyoruz. Baştaki zincirimle beraber toplam 4 adet ikili trabzan örüyoruz. Arada 2 zincir, tekrar 4 adet ikili trabzan. 2 3 ve 4. Bu dörtlü gruplarımız toplam 4 adet olacak. Devam edelim örmeye. 2 3 ve 4. 2 zincir, 2 3 4. 2 zincirimi çektim. Şimdi orta kısmı sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutuyorum, hafifçe çekiyorum. İpim çift kattı. Kısalan katı sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice sıkıştıralım. Sonrasında yine başlangıç ipimden tutup, bakın burada bir ilmek oluştu. Bu ilmeği içeriye alıyoruz. Ve ilk trabzanın tepesine batıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Bu iplerimi hemen gizliyorum. Motifimin şu zincir gibi görünen kısımların arka taraflarına dolayarak ipimi gizliyorum. Bu kısımlarda sıkılan arkadaşlar var. Çok detaylı paylaştığımı söylüyorsunuz. Fakat renkli örgülerde ipleri gizlemek gerçekten çok önemli. İplerimizi düzgün ve sağlam şekilde gizlemeliyiz. Şu başlangıç ipini de, bunu da şöyle gizliyorum. Burada sabitliyorum. İpimiz bölünmesin. Ve bir üst sıraya çıkartıyorum. Bundan sonraki kısımlarda ipleri gizlemeyi göstermeyeceğim. Şimdi gösterdim. İplerimi ben bu şekilde gizliyorum. Hemen yeni rengimize geçiyoruz. Bu arada yeni rengimize geçerken motifimizi, bakın burası ön yüzüydü. Motifimizi bir ön yüzünden örüyoruz, bir arka yüzünden örüyoruz. Ki böyle daha farklı görünüyor bence. Daha dolu dolu görünüyor. Bakın. Motifimin arkasını çevirdim. Bakın buralardan başlamıyorum. Farklı bir noktadan 2 zincir çektiğim yerden başlıyorum. Başlangıcım şöyle. Şu kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında çevirip bir zincir, tekrar 2 zincir. Yine ikili trabzan örüyorum. Baştaki zincirimle beraber toplam 4 adet. 3 ve 4.
2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere 1 2 3 4 adet ördüm. Arada zincir çekmiyorum. Hemen yandaki 2 zincir olan yere yine 4 adet ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, köşemizi bu noktalarda oluşturmuş oluyoruz. 4 adet köşesi olacak motifimin. 2 3 ve 4. Devam eden 2 zincir çektiğim boşluğa yine 4 adet zincir çekmiyoruz. Eğer motifinizde kasma yaparsa tam kare elde edemezseniz aralarda zincir çekebilirsiniz. İki zincir, tekrar 4 adet ikili trabzan. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Evet, ipimi gizledim. Yeni rengime geçiyorum. Burası motifimin ön yüzüydü. Arkasını çevirip 2 zincir çektiğim yerden başlıyorum örmeye. 2 zincir çekerek başlayalım. Köşelerde yine aynı şekilde örüyoruz. 3 4 adet 2 zincir, 1 2 3 ve 4. Bu ikili grubun arasına 4 adet ikili trabzan, tekrar köşe noktamızda aynı işlemi yapıyoruz. İki zincir, tekrar 4 adet ikili trabzan. Bundan sonraki sıralar aynı şekilde devam edecek. Onun için size göstermeyeceğim, aynı şekilde devam edeceği için. Bakın. Bu şekilde şu anda 1 2 3. sıradayız. Motifimiz toplam 1 2 3 4 5 6 sıradan oluşuyor. Motifimin ölçüsünü de sizinle paylaşmak istiyorum. 10,5 santim genişliğinde oldu benim motifim. Sizin elinize göre, ipinize göre, tığınıza göre büyüklüğü değişecektir. Çanta için bu şekilde motifler örüyoruz. Toplam 8 adet motif örüyoruz. 4 tane ön yüzünde olacak, 4 tane arka yüzünde. Toplam 4 motifimizi örelim. Hep aynı renklerde. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, 8 motifimi ördüm. 4'ünü ekledim. Şimdi bu 4'ünü de sizinle beraber ekleyelim. Şöyle motiflerimi birbiri üzerine koyuyorum. Son sırada ördüğüm iple eklememi yapmak istiyorum. Eklemeyi 2,5 milim tığ ile yapıyorum. Elinizde yoksa 3 milim ile de yapabilirsiniz. Böyle sıkı sıkı bir ekleme yapın. Köşeden 2 zincir çektiğim yerden hem öne hem arkaya battım. Şimdi tekrar bir sık iğne örüyorum. Trabzanların tepelerine karşılıklı batarak eklemeyi yapıyorum. Karşılıklı
batıyoruz. Bu ipi bu kadar gizlemek yeterli. Eklemeye devam edelim. Karşılıklı ekleyelim. İki zincir çektiğimiz yere kadar gelelim. Evet. Burada yine ikisine de boşluğa 2 adet sık iğne örüyorum. Diğer iki motifi elime alıyorum. Şöyle. Ve hemen arada zincir çekmedim. Karşılıklı ekliyorum. Yine köşede 2 adet sık iğne, tepelerine birer adet karşılıklı batıyoruz. Aynı hizada batalım. İlmeklerimizi kaydırmayalım. Evet, sonuna kadar gelelim. Evet, burada 2 adet yine sık iğnemi örüyorum ve ipimizi, makasımı buldum, ipimi kesiyorum. Şöyle açalım. Evet. Şimdi şu kısmı aynı şekilde ekleyelim. Aynı diğer tarafı eklediğimiz gibi başlangıç ipim arada kalacak şekilde bakın böyle gizlemiş oluyorum. Dediğim gibi ipleri düzgün gizlemek önemli. Devam edelim. Evet, burada boşluğa 2 adet sık iğne örüyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen soldaki yine boşluğa her iki tarafına da batıyorum. 2 adet sık iğne ile aynı şekilde eklemeye devam edelim.
sonuna kadar gelelim. İpimizi o noktada keseceğiz. Buraya da 2 adet ipimi kesiyorum. Evet, eklememiz bu şekilde. 2 parçanın da eklemesini bitirdim. Şimdi çantamızın şu 3 kenarına tığ işi lastik öreceğiz. İçinde kullandığım şu koyu kahverengi ile yapmak istiyorum. Siz isterseniz içindeki herhangi bir renkle ya da şu renkle de devam edebilirsiniz. 3 milim tığımı elime aldım. Şu köşeden ilmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere ikili trabzan örüyorum. Tığ işi lastik arkadaşlar, şöyle bakın. Trabzanın sağ boşluğundan girip sol boşluğundan tığımı çıkartıyorum. Bu şekilde örüyorum. Bir önden örüyorum. Bir arkadan tığımı bakın. Yine aynı şekilde bu sefer arkadan batırıyorum. Sağından batırıp solundan çıkartıyorum. Ortasında ikili trabzanım kalıyor. Burada örüyorum. Bir önden, bir arkadan. Devam eden yerde yine bir önden, bir arkadan. Bakın hemen kendini belli etmeye başladı. Devam edelim. Şu köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar değil, şu ekleme yerinde de bir detay var. Bakın arkadan en son lastiğimi ördüm. Şu boşluğa ikili trabzan örüyorum, bir adet. Soldaki boşluğa da bir adet örüyorum. Sonrasında bakın arkadan örmüştüm en son. Bunu önden kabul ediyorum. Bunu arkadan. Şimdi önden alıyorum. Yani buradaki tığ işi lastiğimizin sırasını bozmamak için bunu gösterdim size. Bakın arkadan örmüştük. Ön, arka, bunun önden olması gerekiyor. Devam edelim. Tığ işi lastiğimizi örmeye. Şuraya gelelim. Evet, buraya geldim. Burada 2 adet ikili trabzan örüyorum. Sonrasında yine bakın şurada yaptığımız işleme dikkat edelim. En son bakın arkadan örmüştüm. Arka. Buradaki 2 tanenin birisi ön, birisi arka. Şimdi bunun önden örülmesi gerekiyor. Aynı şekilde devam edelim. Üç kenarda dönelim. Şu noktada görüşelim. Evet, bir sırayı ördüm. Şimdi 2 zincirimi çektim. Arkasını döndürdüm. İkinciye
Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir önden örüyoruz, bir arkadan. Bakın arkadan ördüğümü yine arkadan örüyorum. Önden ördüğümü yine önden örüyorum. Aynı şekilde burada herhangi bir arttırma, eksiltme yok. 2 sıra öreceğiz. Diğer parçaya da yine aynı şekilde 3 kenarına 2 sıra tığ işi lastiğimizi örelim. Sonrasında ekleme kısmında görüşelim. Çantanın iki parçasının kenarlarına 2 sıra tığ işi lastiğimi ördüm. Şimdi kenar eklemeye geçmeden önce çantamızın ağız kısmına sık iğne örüyoruz. Bir parçanın sık iğnesini ördüm. Şimdi diğer parçayı sizinle beraber örelim. Şurada ipimizi kesmesek de olurdu. Şimdi ipimi kestiğim için yine buradan başlıyorum. Şöyle ikili trabzanımın arasına battım. Bir zincirimi çektim. Tekrar aynı yere bir adet sık iğnemi ördüm. Şimdi yan yine aynı boşluğa tekli trabzan örüyorum. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Aynı boşluğa tekli trabzan. Bir sonraki boşluğa da yine tekli trabzan. 2 sıra örmüştük. Tığ işi lastiğimizi buraya bir adet. Şimdi şuradaki boşluğa bir adet yine tekli trabzan. Sonrasında sık iğne örüyoruz. Trabzanlarımızın tepesine sık iğne batıyoruz. Başta neden tekli trabzan ördüm diye soracak olursanız, bakın şurada hafif bir çukurluk var. Çantanın ağız kısmının böyle dümdüz gelmesini istiyorum. Örgüler detaylarıyla güzel. Onun için o detaya dikkat edelim. Şimdi buralarda hep sık iğnemizi örüyoruz. Yine birleşim yerinde de tekli trabzan öreceğiz. Bir sağ tarafa, bir de sol tarafına. Devam edelim. Evet, bakın birleşim yerinde buraya tekli trabzan, bu boşluğa da yine bir adet tekli trabzan. Sonrasında sık iğnemizi örmeye devam ediyoruz. Çantamı fermuarlı yapmak istiyorum. Fermuar dikimi yapmaya da bilirsiniz. Ağız kısmını boşta bırakabilirsiniz. Mıknatıslı çıt çıt da dikebilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, yine bu boşluğa tekli trabzan, trabzanımıza yine bu boşluğuna tekli trabzan, buraya da 2 adet tekli trabzan. Bir zincirimi çektim, döndürüyorum. Hemen bir sonraki sık iğnemin tepesine batıyorum. İpimizi kesmeden hem önden hem arkadan sık iğne örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz genişliğe kadar örüyoruz. Bakın ben 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm sık iğnemi. Şöyle ölçelim de. Bakın 2 santim genişliğinde sık iğnemi ördüm. İki parçanın da sık iğnesini örelim.
Sonrasında fermuar ve astar dikimine geçeceğiz. Fermuar ve astar dikimini de kanalımda daha önce paylaşmıştım. Çantamın kenarlarını eklemeden önce fermuarını dikiyorum. Bir kaba taslak size göstermek istiyorum yine. Detaylı şekilde de bakmak isterseniz açıklamaya linkini ekleyeceğim. Oradan detaylı şekilde bakabilirsiniz. Şimdi burayı da yapayım. Fermuar ve astar kısmında görüşelim. İki parçayı da ördüm. Şimdi sıra geldi fermuar ve astar dikimine. Astarımızı da yine iki parça halinde kesiyorum. Bunu cep olarak kullanacağım ve fermuarım bu şekilde. Detaylı şekilde paylaşmıştım. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan bakıp siz de çok kolay, ister elinizde, isterseniz dikiş makinenizde çantanıza fermuar ve astar dikimi yapabilirsiniz. İstemezseniz de fermuar dikimi yapmayı, direkt astar dikimi de yapabilirsiniz. Astar dikim videosunu da ayrıyetten ekleyeceğim. Astar dikimi yaparsanız iki parça ayrı ayrı kesmeye gerek yok. Çantanın kenarlarını ekleyeceğiz. Sonrasında çantanın astarını çantamıza dikeceğiz. Kolay bir şekilde. Ben şimdi fermuar dikeceğim için iki farklı parça kestim. Şimdi fermuarımı dikeyim. Daha sonra kenarlarını ekleme kısmında görüşelim. Çantanın astar ve fermuar dikimini bitirdim. İçi böyle oldu. Şimdi kenarlarını ekleyelim. Kenarlarını eklemeye şuradan başlayalım. Şu son sırada ördüğüm sık iğneye batıyorum. Hem öndekine hem arkadakine. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürdüm. Bir zincirimi çektim. Şimdi tekrar aynı yere batalım. Ay pardon. Sonra bu kenarını eklemeye başlayalım. Karşılıklı sık iğne örmüştük. Orta kısımlarına batarak kenarları ekleyelim. Sık iğne ile eklemesini yapalım. Aynı hizada batmaya dikkat edelim. Şimdi tığ işi lastiğimizin tepelerine batarak eklemeyi yapıyoruz. Hepsine birer adet karşılıklı batıyorum sık iğne ile. Rengim koyu renk ama kenarlarına tek tek karşılıklı batıyoruz. Hani önemli bir detay yok. Sadece şurada şu son sıradaki sık iğneyi önce batıyoruz. Sonra kenarı eklemeye başlıyoruz. Aynı şekilde kenarı sık iğne ile ekleyelim. İpimizi burada keselim. Çantamın kenarlarını ekledim ve ipimi kestim. Şimdi sıra geldi çantamızın sapını örmeye. Sapını bu şekilde örüyorum. Kalınlığını ise böyle ayarlanabilir metal aparatlar kullandım. İstediğim boyda, ister kolda, ister çapraz askılı kullanım için bunu kullanmak istiyorum. Bunu kullanmak istemezseniz çantanın sapının uzunluğu 100-110 santim uzunluğu yeterli olacaktır. Çünkü çantamızda esneme payı da var. 100 santim yeterli olur. Ayarlanabilir çanta sapı ördüğüm için 120 santim uzunluğunda çanta sapını ördüm ve tam bu genişlikte.
Şu şekilde de D halkalar kullanacağım. Çantamın askısını bunun içine geçireceğim ve bunu şu kenarlara dikmek istiyorum. Şimdi çantanın sapını nasıl ördüğümü göstereyim. Açık renkte göstereyim ki daha belirgin olsun. 10 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığımın üzerini doladım. Üçüncü zincirimin şöyle ortasına ikili trabzan örüyorum. Devam eden yine zincirime de ikili trabzan. Hepsine birer adet batıyorum. 2, 4, 5. Zincirimle beraber bu 6. ve 7. ikili trabzanım oldu. Şöyle ölçüyorum. Bunu kullanmazsanız dediğim gibi istediğiniz kalınlığa göre örebilirsiniz ya da bu aparatın genişliğine göre. Şöyle ölçtüm, bakın tamamdır. Şimdi 2 zincir çekiyorum, döndürüyorum, ara boşluklarına batıyorum. Bakın tepesine değil, şu ara boşluklara batarak çanta sapını örüyorum. Tığ numaranızı küçük tutabilirsiniz sapın esnememesi için, daha az esnemesi için. İpimizi bölmeyelim. Evet, 2 zincir çekiyorum, arkasını döndürüp yine aynı şekilde örüyorum. Çanta sapı bu şekilde kolay böyle oluyor. Çanta sapını örmüştüm. Şimdi şu metal aparata nasıl geçirdiğimi de size göstermek istiyorum. Bir tarafını diktim. Diğer tarafı da sizinle beraber dikelim. Bu arada D halkamın genişliği de 2 santim. Şimdi koton ipimi çift kat yapıyorum. İğneme geçiriyorum. Evet. Şu alt tarafından dikiyorum. Evet, şöyle koyuyorum. Şuraya dikiyorum. Evet, hemen kenardan da sağlam şekilde dikelim. İpim çift kat olduğu için de zaten sağlam olacaktır. Şöyle birkaç kez. Sonrasında ipimizi şöyle gizleyelim ve keselim. Evet. Şimdi bakın çanta sapını şöyle D halkanın içine geçiriyorum. Bakın, bir tarafını şuradan şöyle dikiyorum. Diğer tarafını ise koyu renkli olduğu için daha açık renkli bir çanta sapı ile göstermek istiyorum size. Öncelikle şu ayarlanabilir metal aparatımıza geçiriyoruz. Birinci aşama bu. Sonrasında buraya geçiriyorum ve bakın şu iç tarafından şöyle
şu ortadaki metal aparattan alt tarafından geçiriyorum. Şuradaki ipimi rahat geçsin diye. Sonra üstten buradan bu parçayı böyle yavaşça alıyoruz yukarıya. Evet, şöyle. Bakın. Bunu da şöyle katlayıp buraya dikiyorum. Dikerken en önemli nokta şöyle tam arkaya bu 3 katı da dikmiyoruz. Sadece şu 2 katı dikiyoruz buradan. Sadece şurayı böyle güzel bir şekilde dikiyoruz. Ben şimdi diğer sapı dikeyim. En son aşamada görüşelim. Evet, çantayı bitirdim. Çok güzel ve kullanışlı bir çanta oldu. Fermuarın ucuna da böyle püskül taktım. Yapımı kanalımda vardı. Açıklama kısmına eklerim. Siz de isterseniz bu şekilde boncuklu püskül yapabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.